Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bugün de Arda Güler'le ilgili Marka gazetesinde ve bir başka bir gazete daha var. Orada çıkan iki haber için beraberiz. Marka önemli. Neden? Çünkü bir senaryo tam 4 defa gerçekleştikten sonra Marka gazetesi bunu haber yapmayı artık idrak etti. Yani bütün İspanyol gazeteleri yazdı. Hatta İtalya'da gazeteler yazdı bu durumu. Hangi durum? Arda Güler'le Mbappe'nin uyumu. Ölümcül bağ olarak adlandırmışlar Marka gazetesinde bu uyumu. Şimdi öncelikle ufak bir hatırlatma yapalım. İşte 5'te 5'te başladı Real Madrid. Kylian Mbappe ile Arda Güler ikisinin arasındaki ortaklık Real Sociedad maçında da devam etti. İspanyol basını birçok şey yazdı. Hatta Tribuna gazetesinde Arda Güler'le Mbappe'nin arasındaki bu anlaşmanın, Bernabeu'daki bu anlaşmanın efsane Cristiano Ronaldo ile Mesut Özil arasındaki o ikili anlaşmaya benzetildi. Hatta hatırlayanlar benim cumartesi gecesi maçtan hemen sonra yaptığım canlı yayında ben de benzer bir benzetme yapmıştım. Tesadüf pazar günü de Tribuna gazetesi de böyle bir benzetme yaptı. Eğer o yayını izlemek isterseniz de bu arada şurada bir yere, yani şurada umarım doğru gösteriyorum, şurada bir yere onu linkleyeceğim. Oradan da o yayını izleyebilirsiniz. İspanyol gazeteleri neler yazmıştı. Şimdi Marca gazetesi açıkçası birazcık geç oldu. Cumartesi günü saat 5'i çeyrek geçe oynanan maçı pazar günü resmen bu maçla ilgili herhangi bir şey yazmadılar ve bay geçtiler diyebiliriz. Ve pazartesi günü bugün bir yazı kalemi aldılar, haber yaptılar bununla ilgili. Ne yazmışlar? İspanyol basını Alonso'nun gelişiyle birlikte daha çok ön plana çıkan Arda Güler-Mbappe işbirliğini manşetlerinde taşıdı. Bir süredir bu konuda sessiz kalan Marca gazetesi de sonunda haber yaptı. Tam 4 hafta sonunda Marca gazetesi haber yaptı. Marca'da Mbappe ve Arda Güler arasında bilinmeyen ama giderek büyüyen bir bağ başlıklı haberinde Xabi Alonso'nun gelişi Beyazlılardaki ölümcül bağlantıyı ortaya çıkarmaya yardımcı oldu. İkisi arasındaki her pas, her koşu, her kombinasyon hiç durmayan bir bağı yansıtıyor. Birbirlerini konuşmadan anlıyorlar. Birbirlerinin hareketlerini önceden tahmin ediyorlar gibi öngörüler ve bu ortaklık her an oyunda hissediliyor. Alonso'nun Türk dehasıyla devrettikten sonra anlaması uzun sürmeyen apacık bir sinerji her oyunda parlıyor ve her oyunda sahaya yansıyor. Ve tüm takımı başka bir seviyeye çıkarıyor. Bunlar Marca gazetesinde yazılan ifadeler. Şöyle devam etmişler Marca gazetesinde. Durdurulamaz bir akıcılık ve gol atma içgüdüsüyle Fransız oyuncu Mbappe, Arda Güler'de her alanı, her hareketi okuyabilen ve basit görünen bir pası gol fırsatına dönüştürebilen bir partner buldu. Arda Güler ise şaşırtıcı bir olgunluk gösterdi. Kendilerini asistlerle sınırlamıyor, rakip ataklarını organize ediyor, öngörüyor, yorumluyor ve ne zaman tempoyu arttıracağını ve ne zaman topu sakince dolaştıracağını biliyor. Şimdi bununla ilgili de aslında bazı eleştiriler var. Bu eleştirilerin de %90'ı Türk. Bunu neden söylüyorum? Çünkü sosyal medyada özellikle Türk taraftarlar, Arda Güler'i takip edenler ya da ara sıra takip edenler Arda Güler'in orta sahada hani bu geçiş oyunları sırasında sadece sağına soluna pas vermesi anlarını görerek Arda Güler'i eleştiriyorlardı. Yani son zamanlarda hala eleştiriyorlar mı bilmiyorum ama işte ligde herhangi bir takımda bile artık pozisyon bulamayacak isimlerle kıyaslamaya falan kalkıyorlardı. Özellikle milli takımda. Ama Arda Güler bu durumun böyle olmadığını gösterdi. Bazen Arda Güler alacak ve yanındaki adama verecek. Bazen aldığı adama anında geri verecek ama öyle bir anda ortaya çıkıyor ki özellikle serbest vuruşlarda ve ceza sahası sol çaprazından sağ direğin olduğu bölgeye doğru yaptığı ortalar da müthiş bir şekilde etkili oluyor. Peki sadece bununla da bitmedi haberler. Defensa Central'da da bir haber var. Ancelotti yönetiminde forma yüzü görmeyen Arda Güler. Bu böyle başlamışlar. Açıkçası bu cümle inanılmaz bende böyle bir öfke kabarmasına sebep oldu. Çünkü
gerçekten Ancelotti döneminde burada o kadar çok canlı yayın video çektik yani bu çocuğu yanlış oynatıyor, yanlış oynatıyor, yanlış oynatıyor. Ve Defensa Central'daki bugünkü haberde ne yazmışlar biliyor musunuz? Xabi Alonso ile Arda Güler yeniden doğdu yazmışlar. Bu doğma 2 sene önce, hadi 2 sene önce sakatlıkları vardı tamam. En azından 1 yıl önce bu doğuma gerçekleşebilirdi. Carlo Ancelotti bunu tercih etmedi. İtalyan teknik adamın kiralık bile göndermeyi düşündüğü Arda Güler sezon başından bu yana Real Madrid'in kilit isimlerinden biri haline geldi diyor Defensa Central'daki, bunu da defalarca kez işlemiştik. Carlo Ancelotti Arda Güler'i göndermek istedi. Bu net. Kiralık olarak göndermek istedi. Evet, Ancelotti hiçbir zaman şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Ben hiçbir zaman Arda Güler satılsın demedi. Arda Güler kiralansın, şuraya buraya bir yeri bulun kiralayın dedi. Ama kim istemedi? Florentino Perez istemedi. Real Madrid'in başkanı Florentino Perez Arda'daki ışığı gördü ve hayır, sen oynatmasan da ben bu adamı satmayacağım dedi. Defalarca kez büyük kulüplerin yöneticilerine telefonunu kapattı. Noel yemeğinde Arda Güler'e sen bu takımın bir gün kaptanı olacaksın dedi. Bakın ben bu haberi yaptığımda bana güldüler. Noel yemeğinde geçtiğimiz yıl 12 Aralık ya da 13 Aralık zamanıydı. O zamanlardı. Florentino Perez Arda Güler'e sen bu takımın bir gün kaptanı olacaksın dedi o yemekte ve ben bu haberi anlattığımda da bana güldüler. Bugün Arda Güler bu takımda başka bir noktaya gitmenin ilk dönemini yaşıyor. Ne demişler? Real Madrid galibiyetinden sonra bir yönetici Arda için Defensa Central'a açıklamalarda bulundu. Özel bir röportaj verdi. Daha birkaç ay önce Ancelotti'nin kiralık olarak göndermeyi değerlendirmeye aldığı Arda Güler için Real Madrid yöneticisi şu anda piyasa değeri 100 milyonu aşan bir oyuncu. Bu oyuncu geçtiğimiz yaz ayının başından bugüne bu hale geldi diyor Real Madrid'de yönetici. Haberin devamında da Carlo Ancelotti'ye yer vermişler. Demişler ki Carlo Ancelotti Arda Güler'in yeteneğini açıklamalarında her zaman takdir etti. Ancak teknik kararlarıyla bu inancını hiç göstermedi. Hatta Arsenal'a kiralık gönderme seçeneğini bile masaya getirdi. Geçen sezonun ikinci yarısının sonlarında süre verse de Arda'dan istediği verimi alamadı. Acaba neden alamadı? Çünkü Arda Güler'i hiçbir zaman merkez orta sahada oynatmadı. Florentino Perez'in o hayalindeki noktada oynatmadı Arda Güler'i. Hep sağ açıkta Rodrigo'nun yaptığı şeyleri yapmasını bekledi. Arda o kadar hızlı, seri bir oyuncu değil. Rodrigo'da da Arda'nın yetenekleri yok yani. Hepsi başka bir oyuncu. Bunların hepsini bir malzeme, güzel bir çorba ortaya koyman lazım. Ama Carlo Ancelotti geçtiğimiz yıl bunu yapamadı. Neyse artık önümüzdeki maçlara bakacağız zaten. Hepinize teşekkür ediyorum. Konu hakkında yorum yapmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Abone değilseniz zaten abone olun. Ben yabancı basındaki haberleri anlatmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.